Merhaba, İstanbul Old City TV'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yanımda Berna Hanım var. Berna Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Eda'cığım? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Berna Hanım astrolog ve bugün Karaköy'deyiz. Karaköy iskelesinden başladık gezimize. Çok güzel bir tur yapacağız. Kafelerden, Karaköy'den de bahsedeceğiz. Ama en önemlisi astroloji hakkında bilgi alacağız. Sirkeci Le Petit Palas'tan çıktık, tramvaya bindik, 5 dakikada Karaköy'deydik. Zaten videolardan da görmüşsünüzdür yolculuğumuzu. Şimdi hadi gezimize başlayalım. Başlayalım. Ben öğrenmek istediğim çok şey var çünkü. Şimdi gezimize başladık ama öncelikle namlı gurme hakkında bir şey söylemem lazım. Kahvaltı etmek istiyorsanız, özellikle kahvaltı, buraya gelmenizi şiddetle öneriyorum. Siz geldiniz mi hiç buraya? Geldim. İnanılmaz güzel seçenekler var. Hani yabancı bir arkadaşınızla buraya getirmek çok iyi bir seçim olur. Ayrıca yanında Karaköy Güllüoğlu var. Dünyanın benim için en güzel baklavaları orada. Bir de öğlenleri yeni fırından çıkmış oluyor. Çok fena, günahlık pişiyor. Evet, yapalım mı? Yapalım. Evet. Yapalım. Yaz geliyor çünkü değil mi? Ne olacak? Hadi gidelim. Mumhane Caddesi'nden içeriye doğru ilerliyoruz ve yeni açılan Karaköy'ün ünlü kafelerine bir göz atmaya gidiyoruz. Bir yerde de oturup kahve içeceğiz. Evet, bir kahve içelim artık. Bence de. Kesinlikle. Biraz konuşalım. Biraz da sohbet edelim, anlatacaklarım var. Bence de. Şimdi Deep Karaköy'deyiz. Bir kahve molası verdik. Şimdi lattelerimiz geliyor. Evet, geliyor. Beklenilen konuşmayı yapmak üzereyim. Bayağı heyecanlıyım. Evet. Röportajımıza başlıyorum. Tamam. Şimdi Berna Hanım. Evet. İlk başta nasıl astrolojiyle ilişkiniz başladı? Astroloji hayatıma o kadar tesadüfen girdi ki, yani öncesinde burcumu bilip işte ikizlerim, özellikleri budur, şudur kadar bu noktada biliyordum sadece. Hani öyle doğuştan gökyüzüne hep çok meraklıydım ve benzeri noktada hiçbir zaman olmadım. Fakat hayatımda özellikle böyle 2006 sonu, 2007 ve 2009'a doğru önemli kırılımlar ve önemli döngüler olmaya başladı. Ve dedim ki ya ne oluyor, bir dakika dedim ya, her şey bir kopuşa doğru gidiyor, iş hayatımda bir problem başladı. Yani genel olarak hayatı böyle zor yönetmeye başladım. Bir süreçti benim için. O dönemde astrolojiye böyle hani insanlar böyle bir kendini zor hissettiklerinde böyle zaten merak ediyorlar, ne oluyor bana diyorlar. Öyle bir sürecin sonunda haritamla tanıştım. Çok sevdiğim arkadaşım, şu anda çok arkadaşız, yakınız ve hatta birlikte de kitap yazdık Sema Kılıç'la. Öyle mi? Hayırlı Evet, olsun. teşekkür ederim. Onunla, ya o zaman tanımıyorum tabii, astroloji hakkında araştırıyorum. İşte tesadüfen karşıma çıktı bir internet sayfasında ve haritamla ilgili sorular sordum derken cevaplar aldım ve süreci yönetirken de dikkate aldım söylediklerini ve astrolojinin faydasını gördüm. Sonra ki ya çalışma hayatım devam etti sonrasında da. Bu süreçte bir meraklı ikizler olarak dedim ki ben kesinlikle dedim astrolojiyi öğrenmeliyim. Kendim için öğrenmeliyim. Nasıl bir başta. faydasını gördünüz ilk öğrendiğinizde? Şimdi işten ayrılma sürecinde ben çok uzun yıllar aynı şirkette çalıştım. Kodak Türkiye'de çalıştım. 14 yıl çalıştım. Dolayısıyla Kodak'ın Türkiye'de iflasını açıkladığı bir dönemde. 2008'de işsiz kaldım. Benle birlikte birçok arkadaşım. O süreci yönetmek çok özel ve önemliydi. Sonrasında bir şirket kurdum başka bir arkadaşımla. Tam böyle krize denk geldik. Büyük bir zarara uğradık. Kapatmak durumunda kaldık. Yani büyük bir zararla çıktım. Ya o süreç tabii maddi manevi çok şey götürdü. Ve o dönemde işte astrolojiyle tanıştım ve
iş aramaya başladım. Ben artık çalışmalıyım, tekrar profesyonel iş hayatına dönmeliyim. O dönemde Nokia'da işe başladım zaten. Ama dedim ki yani bu süreci yönetebilmek, ne zaman ne olacağı hakkında bir fikir sahibi olabilmek açısından astroloji çok çok keyifli. Sonuç olarak böyle kesinlikle böyle müneccim şeklinde bir durum yok. %100 bu olacak, bu olmayacak gibi değil. Olasılıkları konuşuyoruz zaten astrolojide her zaman. Ama hani ben şunu söylüyorum ki elimizde tuttuğumuz fener gibidir astroloji. Hani önümüzdeki yolun daha böyle aydınlık ve olmasına farkındalık, aynen öyle. Derken işe başlama sürecimle birlikte dedim ki ya çok keyifli ve bana çok çok iyi geldi. Psikolojime de çok çok iyi geldi. Hani o süreci yönetirken işte ilaç almadığım, böyle psikologluk olmadığım ama sadece astrolojiyle ilgilenmek, hani eğitim almak da dahil, kendimi tanımak adına önemli farkındalıklarıma neden oldu. Ve uzun süreçli bir eğitimi tamamladım. İyi dereceyle mezun oldum. Ve iş hayatım tekrar devam ederken bir anda kendimi hani ben astrolog olayım da bundan sonra meslek ve kariyer değiştireyim diye değil, süreç kendiliğinden gerçekleşti. Sonrasında o arkadaşımla Sema'yla daha samimi olduk, tanıştık. Ve şu anda çok çok da yakınız. Ve güzel de bir kitap yazdık. Eylül 2016'da Doğan Novus'tan çıktı. Kuzey Güney ay düğümlerimizi anlattık kitapta. Kuzey Güney ay düğümlerimiz çok karmik enerjileri anlatıyor haritamızda. Ve bu yaşamımızda da hani hayatımızda katmamız gereken değerleri, yönümüzü bulmamıza neden oluyor. Ruhsal astroloji aslında Kuzey Güney ay düğümleri. Ve bizim de kitabımızın adı Aşk Düğümleri. Neden Aşk Düğümleri dedik? Çünkü şu bakış açısındayım ben, Sema da aynı şekilde. Kuzey düğümümüzü, yani düğümümüzü çözmek, farkındalığımızı yaratmak, hayatımızda büyük farkındalıkla ve kendimizi tanıyarak yol almak büyük bir aşk enerjisini uyandırmıyor mu? Hani insanın bence en büyük aşkı kendisine olmalı en başta ki sonra çocuğuna, işine, eşine ve benzeri hani hayatında önemli olsun. O yüzden de kitabın adını Aşk Düğümleri koyduk. Bütün kitapçılarda Kuzey Güney ay düğümlerimizi anlatıyoruz. Kuzey Güney ay düğümü tam olarak nereden bulunabilir? Hani yıldız haritasından mı, doğumundan, yükselenden? Şöyle, Kuzey Güney ay düğümleri bir burçta yaklaşık 1,5 yıl kadar kalıyorlar. Dolayısıyla geçici bir şey bir de. Tabii. Çünkü doğum haritamız aslında şöyle söyleyeyim. Doğum haritamız nedir diye baksak, gökyüzünün şu andaki bulunduğu hali. Yani şu anda gökyüzünde mesela Güneş ikizlere geçti. Güneş şu anda gökyüzünde ikizlerde. Bugün doğacak bir bebeğin Güneşi ikizlerde olacak. Bu şu anlama geliyor. İkizler burcu olacak. İşte doğu ufkundan yükselen saat, doğum saatiyle de yükselen burcunu hesaplayabiliyoruz. İşte doğu ufkundan ikizler de burcu yükseliyorsa diyelim ki yükseleni de ikizler, güneşi de ikizler oluyor. Bu anlamda baktığımızda Kuzey Güney ay düğümleri 1,5 yılda bir hareket ediyorlar burçlarda. Dolayısıyla mesela şu anda Kuzey Güney ay düğümleri Aslan ve Kova aksındalar. Bugün doğacak bir bebeğin Kuzey Güney ay düğümleri Kova ve Aslan aksında olacak anlamına geliyor. Kitabın arkasında indeksimiz var. Hani kitabın arkasından baktığında doğum tarihini indeksten yakalayabiliyorsun. Hani kuzey düğümün Kova'dır, kuzey düğümün Oğlak'tır gibi açıklaması var arkasında. Dolayısıyla da kitabı bu anlamda çok rahat yönetiyorsun, kullanıyorsun. Zaten bir başucu kitabı. Hani 2017 burçlar, 2018 burçlar ve benzeri böyle kullan ya da hızlı tüketilecek bir kitap değil. Tam başucu. Hayatına giren her yeni insanın Kuzey Güney ay düğümünü, ruhsal farkındalığını nasıl yakalaması gerektiğini çok rahat anlayabiliyorsun. Bunlar bir insan hakkında çok büyük ipuçları veriyor aslında, değil mi? Kesinlikle ipuçları veriyor ve en önemlisi de ben her zaman onu söylüyorum. Yani benim de astrolojiye başlayışım çok böyle oldu. Yani insanın kendini tanıması, kendini bilmesi, fark etmesi büyük farkındalıklar yaratıyor ve hayatını gerçekten çok güzel ivme yakalamasına neden oluyor. Bir de süreci yönetebilmek de çok önemli. Hani mesela astrolojide biz öngörü yaparken şunu görebiliyoruz. Hani ekonomik olarak işte şu ve şu tarihler arasında biraz sıkışabilirsin. Süreci iyi yönet. Yani buradaki süreci iyi yönetme demek yani büyük atılımlara girme, riskli yatırımlara girme, borç alacak verecek dengesine dikkat et gibi. Dolayısıyla kişi bunu bildiğinde hayatına gerçekten o süreci çok keyifli geçiyor. Diyor ki ya Derya Hocam ya söylediniz evet ve süreci böyle yönettim ve böyle yönettiğim için de şu anda bitti ve ben gerçekten hani zor olan bir şeyi kolay yönettim diyorlar ve bu da çok keyifli. Çok çok keyifli. Peki hani Güneş burcu var, bir de yükselen var. Şöyle
Aslında Güneş burcu var, evet. Güneşin doğduğumuz Bu normal burcumuz. burcumuz. bizim. Aynen öyle. Bir de Ay burcumuz var. Ha, ay burcumuz. Ay burcumuz. Aslında şöyle söyleyeyim. Venüs burcun var, Mars burcun da var. Böyle bakacak olursak. Ama bütün bunları şöyle bir özetleyecek olursam, şu burcum var, bu burcum vardan ziyade benim bireysel doğum haritamda hangi burçların enerjisi yoğun? Daha doğru bir bakış Anladım. açısı olur. Mesela Venüs'ün ki daha yoğunsa ne oluyor? Şöyle, Venüs'ünki daha yoğun demeyelim ama şöyle diyelim, örnek verelim. Kişi kendisini yoğun yengeç olarak diyordur. Ben güneş yengecim diyor. Ben Örneğin. oyum. Sensin, tamam. Ama mesela haritasında Venüs'ü, Ay'ı veya yükselen burcu, yani haritasında başka enerjilerin ikizlerde olduğunu düşün tema olarak. Anladım. Kişinin mesela çok dışa dönük, çok böyle sosyal becerilerinin yüksek olduğunu, hani dersin ya, yani ya çok yengeç gibi değilsin. Yengeçler Evet, daha işte böyle öyle sakin, oluyor. mizaçlıdır. Evet. Ben hiç öyle değilim. Baktığımızda kişinin haritasında bir ikizler temasında görüyoruz Evet. bu durumda. Benim yükselenim Aslan. Kendime çevirmeyeceğim bu konuyu, merak etmeyin. Yani yani Güneş burcum Yengeç ama yükselenim Aslan. Öyle garip bir dengesizlik oluyor ki bazen arada. Hani böyle bir kendimi öne atayım, bir tiyatro yapayım, Sahnede işte falan. olayım, ön Ama planda sonra olayım. bitiyor. Sonra ben diyorum ki ben bunu niye yaptım? Şu an insanlar benim hakkımda ne düşünecek? Rezil mi oldum? Niye böyle bir şey Dinlenme yaptım? arzu ihtiyacı, Evet, niye yengeç öyle? teması. Yani çok farklı, çok etkili ama garip uçlarda etkili oluyor bende. Tabii yani şimdi aslan ve şimdi yükselen aslan olduğu için çok önemli aslan vurgusu. Ya galiba haritamda. aslan yani. Bakarız çekimlerden sonra. Şimdi yükselen burcumuz çünkü dışarıya gösterdiğimiz ilk imajımız. Evet. Hani bu şöyle düşün, hani kapın çaldığında eve gelen bir misafirin vardır, ilk böyle kapıyı açarsın. O ilk karşılama halin vardır ya. Evet. Yükselen burç biraz bu aslında, hani ilk imaj. Çok kişisel bir alan. Kişinin bizzat kendisiyle ilgili alan. Dolayısıyla sen çok güçlü bir aslansın eğer yükselenin aslansa. Bunun yanında yengeçsin de. Demek ki hayatta nasıl ilerlemen gerekiyor? Sadece yengeç olamazsın. Evet. Sadece aslan Olmuyor olamazsın. çünkü, Demek evet. ki sahnede de evet olmalısın ama güvenli sularında yaratmalısın. Evet. Yani yengeci de beslemelisin diyebiliriz. Aslında astrolojiyi şöyle kullanıyoruz. Bir kişinin bireysel haritasının yorumlanması. Hani senin hayatında şu temalar, bu konularda çalışıyor gibi. Hani parada böyle bir etki ve enerji var. İşte aile ilişkilerin ya da yeteneklerin ya da kendini ne yaparsan daha ön planda olur ve daha başarılı olursun gibi. Yani kişinin bireysel haritasının yorumlanması gibi düşünebilirsin. Bir de şöyle bir durum var. Bu da kişinin bireysel haritasının dışında biz buna öngörü diyoruz. Hani öngörüde transit gezegenlerin haritamıza yansıması ve başka tekniklerle kişinin bulunduğu süreci ve dönemin nasıl bir döngüde olduğunu anlatmak diyebiliriz. Anladım. Yani bunların hepsi bağlantılı ve Hepsi birbiriyle birbirini- bağlantılı. yani aslında korkunç da bir şey düşününce, hani Şöyle hepsinin bir söyleyebilirim. hareketi bile. Şöyle söyleyebilirim, astrolojiye fal olarak bakan insanlara gerçekten inanamıyorum. Yani o kadar inanılmaz bir bilim ki artık dünya bilim olarak görüyor. Evet, ilim diye geçiyor. Teşekkür ederiz. Evet ama yani inanılmaz bir matematik var içinde Evet. ve zaten böyle öğrendikçe şöyle oluyorsun. Nasıl ya? Şaka olmalı. İnanamıyorum gerçekten. Ya bu acayip keyifli bir yolculuktu eğitim süreci. Eğitim süreci bittikten sonra da bitmeyen bir enerji. Çünkü hani bu yabancı dil öğrenmek gibi. Yani İngilizce kursuna gidip işte şu kadar kuru bitirdikten sonra İngilizce biliyorum olamaz. Evet, evet. Çok pratik yapman Tabii. lazım, çok okuman lazım, çok araştırman lazım. Astroloji de benim için bir yabancı dil. Gökyüzüyle Devamlı. konuşuyorum yani gibi düşün ve mesela senin haritanı yorumlarken de tamamen aracılık yapıyorum. Evet. Dolayısıyla bir his durumu değil. Hani hisle yapılan bir iş değil. Yani, Yani, evet. ya da hani nasıl anlatayım, çok keyifli. Çok seviyorum. Çok keyifli Mesela yapıyorum. öğrenirken en çok böyle yok artık canım yani falan Ya dediğiniz mesela bir şey oldu kişilerin mu? böyle örneğin işte sadık değil, aldatmaya meyilli değil. Yani çok fazla şey görebiliyorsun. Görebiliyor musunuz bunu? Yani büyük olasılıkla Allah evet Allah. yakalıyorsun. Çok Söylediğinde acayip de ya. evet insanlar nasıl ya falan diyebiliyor. Yani yaptığın yorumlar, yani aslında haritada nasıl diyeyim, o bir doğum haritası. Doğum haritanı böyle yanına getirip koyduğumda sen onun 3 boyutlu dünyasal halisin gibi O kadar düşünebilirsin. net görebiliyorsunuz Yani bazı çok şeyleri. büyük olasılıkla çok doğru yorumlar Vay anam var. çıkartabiliyoruz. Aynen. Güzel bir yorum yaptım.
Ay, çok ilginç. Siz bir kitabınızdan bahsetmiştiniz. Biraz daha bahseder misiniz? Kitap çok İlgimi keyifli. çekti. Kesinlikle aşk düğümleri, Aha, işte aşk kuzey düğümleri. güney ay düğümlerimizi Aha. anlattık. Yani bu yaşamda izlememiz gereken yön. Şöyle örnek vereyim. Kuzey güney ay düğümleri birbirini takip eden ve 180 derecelik açılarda. Yani hani kuzey düğümüm eğer Koç'taysa karşıt burcu, güney düğümüm terazidedir anlamına geliyor. Kuzey düğüm Koç olan bir insanın güney düğüm terazi temasını hayatında doğumunda olduğunu, eşitlikçi, denge arayan bir kişi olduğunu, fakat kuzey düğüm Koç olduğunda da evet bireysel ve ön plana çıkması gerektiğini, ben demeyi öğrenmesi gerektiğini anlatıyor aslında. Hani bu anlamda kuzey düğüm aslan olan bir insanın evet ön planda, sahnede kendi şımartması gerektiğini, işte kuzey düğüm yengeç olan bir insanın evet aile ve aile yaşamı, evlilik yaşamı ile ilgili konuların onun hayatında iğme yakalayacağını anlatıyor. Aslında kitap çok detaylı ve çok güzel. Astrolojik hiçbir terim kullanmadık kitabımızı yazarken. Herkes. O yüzden tam başucu kitabı diyorum. Evet. Şimdi kitabın dışında bir de şöyle bir şey var. Bu da çok keyifli. Hani bizi izleyenlerin ilgisini çekebilir. Ayda bir kez çok güzel etkinlik düzenliyoruz. X parkur. Aa, evet. Evet. Çünkü yurt dışında da böyle workshoplar hep oluyordu ve burada böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum hani. Var, her ay olduğunu söylediniz. Her ay evet xparkur.com'dan web sayfamızı ziyaret edebilirler. Sadece astroloji hakkında bir Şöyle workshop söyleyeyim, astroloji de var bu parkurun içinde. Psikoloji var, efendim söyleyeyim farkındalık etabımız var, nefes var, yaşam koçluğu var, astroloji var. Yani çok dolu acayip. 2 günlük bir kamp kalmalı değil. Daha çok işte İstanbul'da 5 yıldızlı otellerde yapıyoruz. Fiyatlarımız da çok ekonomik. Hani 5 uzmanla tanışıyor olması kişinin. İşin içinde ben neredeyim? Astrolojinin 2 derslik bir kısa eğitimini veriyorum. Burada şunu anlatıyorum aslında. En basic kısmıyla Güneş'ten Plüton'a kadar, yükselen burcumuza kadar bu gezegenlerin enerjilerini ve kişi katılımcılara doğum haritalarını hazırlıyorum, veriyorum. Hani katılımcılar geldiğinde haritalarını da teslim almış oluyorlar. Hem onlara önümüzdeki 1 yıllık döngünün önemli spot, önemli konularını anlatıyorum raporda. Birebir bir de hani Birebir tabii geldiğinde çok hani benim seansım başladığında raporunu almış oluyorsun. Çok hani güzel. haritanı görmüş oluyorsun, hangi gezegenin nerede olduğunu bilmiş oluyorsun. Bu konuda bilgi almış da yükselen oluyorsun burcunu ve hayatındaki önemini, yükselen burç yöneticinin motivasyonumuz için çok önemlidir çünkü yükselen burç ve yöneticimiz. Bütün bunu da görmüş oluyorsun. Hani evet benim yükselen burç yöneticim şu gezegenmiş ve haritada şu burçtaymış ve şu alandaymış. Benim motivasyonum için şu ve şu temalar çok önemliymiş ki gerçekten benim için bunlar çok önemli. Daha çok beslemeliyim, daha çok buna yönelmeliyim gibi önemli farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ve bunun yanı sıra da hem 2017 mesela şu anda 2017 önümüzdeki 1 yıl hayatında kişinin bireysel haritasına özel başka tekniklerle birlikte döngüsünün konusunu, işte önemli geçiş yapan mesela Satürn'ün sorumluluk gezegeni Satürn'ün haritasında nerede gezindiğini. Satürn döngüsünden biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü ben hiç bilmiyorum ama insanların böyle çok üstünde durduğu ve çok önemsediği bir şey. Tabii Satürn'ü önemsememek mümkün mü? Öyle mi? Tabii sorumluluk gezegeni. 2,5 yıl kalıyor bir burçta ve bütün burçları toplam 29,5-30 yıl gibi tamamlamış oluyor ve Öyle gezmiş mi? oluyor. Bizim bireysel haritalarımızda bu 12 burcun etkisi de var. Dolayısıyla hani yükselen burçla başlıyor ve 12 burcun tamamı da haritamızda bir konuda ön planda, önemli. Dolayısıyla Satürn hayatımızda zaten hep var. Hani burcuma geliyor ya da yükselen burcuma geliyor ama sonrasında bir yere gitmiyor. Dolayısıyla sorumluluk gezegeni olduğu için bazı insanlar pek Satürn'ü sevmiyor. Satürn döngüleri... Sorumluluk gezegeni. Tabii. Yani Satürn haritamızda her nerede ise hayatımızın o konuları önemlidir. Sorumluluk alma dönemimizde. Mesela kariyer alanımız, doğum haritamızda kariyer alanımız, örnek veriyorum Yay burcu enerjisinde olsun. Kişi bir yay olmayabilir, yükseleni yay olmayabilir ama kariyerle ilgili konularda yay teması vardır ve Satürn gelir yaya. Ne demektir bu? Kariyer, hedefler, planlar bu alanda sorumluluk gezegeni, iş değişimi ve veya işte zorlanma veya üstlerle ilişkilerinde bazı sorunlar veya kısa bir dönem kişinin bireysel haritasına göre işe ara verme süreci olabilir. Önemli farkındalık dönemidir. Satürn döngüsü şudur, doğum haritamızda Satürn'ün bulunduğu burca
gökyüzünde seyahat eden transit Satürn'ün de gelmesi durumudur. Hani Satürn'ümüzde kavuşum deriz biz buna. Kişinin 29,5 yaşında olduğunu anlatır. Bir sonraki döngüde yaklaşık 60 yaş civarında. 29,5 yaş. Tabii bu anlamda 29,5-30 yaş çok sorumluluklarımızın arttığı ve hayatı çok öyle önemsediğimiz ve fark ettiğimiz bir süreçtir. Buradan yola çıkarsak kişinin kendi çok iyi tanıdığı bir evreyi anlatmaktadır. Çünkü bu şu demektir, yani Satürn haritamdaki o bütün burçları gezdi, hayatıma bütün alanlara temas etti anlamına gelir. Ve ben farkındalığım yükseldi, kendimi biliyorum, tanıyorumdur. Kişiler bu dönemde evet önemli işler kurabilirler, iş hayatları dikkat çekebilir, evlilik yapabilirler. Yani çok spesifik, çok dikkat çeken bir yaştır. Çok güzel. Satürn döngüsü önemlidir. Evet. Bu X parkur. Onun hakkında hani insanlar ben kendi arkadaşlarımdan biliyorum astrolojiyle, nefes egzersiziyle ilgilenen çok arkadaşım var. Yani söyleyeceğiniz, son bilgi vereceğiniz bir şey varsa kaçırmasınlar isterim Şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten kendileri için yapacakları çok güzel bir hediye olacaktır. Çok keyifli bir 2 gün. Benim de çok ilgimi çekti. Bekleriz Eda'cığım, çok mutlaka isterim, gel. gerçekten. Birinci gün psikoloji, bilinçaltı, astroloji, farkındalık ve nefesle geçiyor. İkinci tam gün tamamen koçlukla geçiyor. Ve kişiler mesela şunu ben çok duyuyorum. Astroloji çok ilgimi çekiyor, merak ediyorum. Ya da işte nefes, ilginç, nefes yapmak istiyorum ki nefes muhteşem bir şey. Kendim için nefesi öğreneceğim. Canancığım bize güzel bir program ayarlayacak bu konuda. Dolayısıyla hani mesela farkındalık etabı inanılmaz keyifli ve güzel. Bora Ercan farkındalık etabında. Dolayısıyla hani çok keyifli bir 2 gün ve farkındalığımız adına da çok çok önemli. Hani birçok şeyi sadece kulak dolgunluğuyla duyup orada bizzat deneyimleyip tecrübe edebiliyorsun ve 5 uzmanla aynı anda tanışabiliyorsun, çalışabiliyorsun. Çok ilginç. Bir de adı üstünde X parkur, yani yolun nereye çıkacağı tamamen sana bağlı. Çok ilginç. Bir nefes terapistiyle, bir astrologla yoluna devam edebilirsin kendin için. Bir yaşam koçuyla devam edebilirsin. Birebir de devam edebiliyor. Parkur bittikten sonra arayıp hani öyle bir tabii ki bunun için imkanlar veriyoruz. Sonunda çok indirim güzel çekleri veriyoruz. Yani çok ekonomik ve herkesin ulaşabileceği fiyatlar bu arada. www.xparkur.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Burada bütün detayları bulabilirsiniz. Katılımcı yorumlarımız da var. Yani çok keyifli. Ayda bir kez yapıyoruz. Şimdiki parkurumuz 27-28 Mayıs'ta. Haziran parkurumuz henüz tarihi net değil ama web sayfamızı takip ederlerse göreceklerdir. Peki bunun dışında ne yapıyorsunuz, bir burç yorumu olsun da? Şöyle, aylık burç yorumları çok popüler biliyorsun. Evet, biliyorum. Bir süre gazetede yazdım, günlük burç yorumları yazdım. Evet, sonra ara ver, çok zor. Çünkü hani 12 burç için bugünün enerjisini nasıl, hani bu anlamda çok ciddi bir zaman. Dolayısıyla şu anda öyle gazeteye falan yazmıyorum. Herhangi bir sitede de bir yazı yazmıyorum. Öncesinde düzenli haftalık burç yorumları yazıyordum ama o da çok yorucu. Yani aslında yazabilirim. Hani buna da çok böyle kapalı değilim. Sadece güzel vakti yönetmek lazım. Şu anda sadece Uzman TV'de aylık burç yorumları çekiyorum. Aylık. Evet, düzenli olarak. Böyle ben çok iyi bilmiyorum, siz biliyorsunuz ama çok genel değil mi? Kesinlikle yani çok günlük genel. değiştiğini söylediğiniz Şöyle için. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok popüler mi? Evet. Hani koç ve yükselen koçlar bu ay diyoruz ya. Yani kişi biraz böyle bireysel haritasını bildiğinde oradaki bilginin çok genel olduğunu fark ediyor aslında. Ama şu anlamda ipucu mu? Kesinlikle ipucu. Çünkü yükselen koç veya koç olduğunda hani bir Satürn'ün gökyüzündeki transiti ya da bir Venüs'ün haritasında nerede gezdiği hakkında fikri oluyor bir kişinin. En azından. Hani aşk evinde bir hareketlilik var ya da kariyerde şöyle temalar var. Her zaman için asıl olan kişinin kendi bireysel haritası. Çünkü o genel aylık burç yorumlarında çok zor diye nitelendirdiğimiz bir enerji kişiye öyle büyük bir fırsat getirebilir ki inanamazsın. Ya da bu ay çok güzel, işte ekonomik anlamda bir fırsat getirebilecek etkiler var dediğimizde kişi ekonomik olarak belki de kendi bireysel haritasında para gezegenlerinin aldığı sert bir açı vardır. Bunu yani şöyle söyleyeyim. Genel mi? Kesinlikle genel. İzlenmesi fikir verir mi? Evet, izlenmesi kesinlikle fikir veriyor.
Bazen ben de bir dakika Haziran Mayıs'ta ne oluyor diye böyle Mayıs'ı arada bir açıp dinlediğim oluyor, bakayım ne anlatmışım diye. Çünkü hani günlük olarak o gezegenleri takip edemiyorsun günün yoğunluğunda. Tabii. İşte bir yere giderken falan da Haziran'da ne oluyordu işte ya da Mayıs'ta ne oluyordu diye böyle videoları Kendinizi izlediğim takip edin. oluyor. Çok Aynen hoşmuş. öyle. Çok güzel. Çok sevdim. Uzman TV dışında başka ne yapıyorsunuz? Danışmanlıklarım var, Hı hı. bireysel danışmanlıklarım var. Bunun dışında eğitim veriyorum. Mesela eğitimde de hani sıfırdan başlayan ve böyle hani ben gerçekten haritamı yorumlamak, çevremdeki insanların haritalarını yorumlamak, daha hızlı ve pratik öğrenmek istiyorum diyenlere de hitap ediyorum. Ya ben bunu gerçekten sonuna kadar böyle bütün hani teknikleri de öğrenerek Tamamen. detaylı bir şekilde bilmek istiyorum diyenlere de öğretiyorum. Sınıfım da var, sınıfta açıyorum. Eylül'de yeni bir sınıf açmayı planlıyorum. Dolayısıyla işte bireysel harita Katılım yorumları... var değil mi? Tabii ki. Tabii ki var. Çok güzel. Çok güzel. Özel ders öğrencilerim var. Çünkü astroloji okuluna gidip bazı tekniklerde böyle sıkışan ya da yorumlamak konusunda zorlanan öğrencilerim var. Öyle birkaç derslik, öyle özel ders öğrencilerim de olmakta. Workshoplar yapıyorum. Şimdi 4 Haziran'da bir workshopum olacak. Size nasıl ulaşabilirler? Bana yani sosyal medyadan, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan her yerden ulaşabilirler. E-mail adresim paylaşımlarımda hep var zaten. Oradan ulaşabilirler. Kolay ulaşabilirler. Evet, sosyal medyadan ulaşabilirler. Öncelikle vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ya, inanılmaz keyifli bir sohbetti. Benim için de çok keyifliydi. Uzun zamandır gelmiyordum Karaköy'e. Karaköy'ü gezdim. Çok güzel, çok keyifli bir yerdeyiz. Hani ben de teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Ya aslında sorulacak, öğrenilecek çok şey var. Eminim ekran başındakiler o zaman Aslan Burcu'ndan bahsetmeyecek miyiz falan diye hayal kırıklığına uğramıştır. Onun için Berna Hanım'la birebir iletişime geçmenizi şiddetle öneriyorum. Şimdi Gülistan biraz geçsene, ben birkaç soru soracağım çünkü. Biz biraz özele gireceğiz. Biraz haritam, işte düğümler, Satürn döngüm, bunlar hakkında birkaç bilgi edinmek istiyorum. Sen biraz gez, zaten görecek çok yer var orada, kafeler falan var. Ama haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay Güliz. Karaköy'de hem kilise, hem cami, hem sinagog, üçüne birden ara sokaklardan geçerken karşılaşabilirsiniz. Ayrıca her sokakta sizi farklı konseptlerde kafeler bekliyor. İnanılmaz güzel bir yer. Hani çok farklı bir yer. Gelmenizi kesinlikle öneriyorum gelmemişseniz. Ayrıca Anadolu yakasında oturuyorsanız da hemen şuradan 3 dakikada vapura binip de karşıya geçebilirsiniz. Benim gibi Anadolu çocuğu olanlara duyurulur. Öyle.